Bir ormanı orman yapan sadece ağaçlar mı, yoksa görünmeyen başka aktörler de mi var? Bugün, ekosistemi ayakta tutan canlı ve cansız bileşenlerin nasıl birlikte çalıştığını keşfedeceğiz. Zincirin bir halkası koparsa ne olur? Birlikte düşüneceğiz. Aşağıdaki metinden ve önceki öğrenmelerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız. Sulak alanlar, yağmur ormanlarından sonra biyolojik olarak en zengin ve üretken ekosistemlerden biri. Çünkü sulak alanlar farklı türde birçok canlıya ev sahipliği yaparak beslenme, üreme ve barınma ortamı sağlar. Ayrıca ekolojik döngülerde rol oynar. Bünyesindeki organik maddelerle sel sularını emerek ve yavaşlatarak sel kontrolü sağlar ve yeraltı sularına kaynak oluştururlar. Türkiye'de 86 tane uluslararası öneme sahip sulak alan var. Bunlardan bazısı sulak alanların korunması amacıyla hayata geçirilen Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alındı. Sultan Sazlığı Milli Parkı da bu sulak alanlar arasında. Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alıyor. Toplam alanı 24.357 hektar. Daha önce tabiatı koruma alanlarından biriyken 2006 yılında Milli Park'a dönüştürüldü. Sultan Sazlığı'nın en önemli özelliklerinden biri hem tatlı hem de tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunması. Örneğin Sultan Sazlığı'nın güneydoğusunda yer alan Yay Gölü tuzlu bir göl. Sultan Sazlığı'nda pek çok farklı kuş türü yaşıyor. Bunlar arasında toy, küçük batan, bahri, kızılboyunlu batan, kulaklı batan, akpelikan, karabatak, gri balıkçıl, balaban, leylek, kuğu, yosun kazı, kılkuyruk, çamurcun ve flamingo gibi türler yer alıyor. Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çok fazla canlı türünün yaşamasının sebebi ne olabilir? Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda hem tatlı su hem de tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunması, farklı canlı türlerinin ihtiyaçlarına uygun çeşitli habitatların oluşmasını sağlamıştır. Sulak alanlar canlılar için beslenme, üreme ve barınma alanları sunar. Ayrıca sulak alanların üretken olması, besin zincirinin güçlü olmasına katkı sağlar. Bölgenin koruma altında olması ve insan etkisinin sınırlandırılması da biyolojik çeşitliliğin fazla olmasının önemli nedenlerindendir. Ekosistemi nasıl tanımlarsınız? Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılarla cansız çevre koşullarının karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan doğal sistemdir. Ekosistemlerde madde döngüleri ve enerji akışı gerçekleşir. Bu etkileşimler sayesinde ekosistemde denge sağlanır ve canlıların yaşamını sürdürmesi mümkün olur. Canlılar ve cansız çevre arasında çeşitli etkileşimler görülür. Bunun sonucunda canlılar yaşamlarını fiziksel çevreyle uyumlu bir şekilde sürdürür. Canlılar, sıcaklık, mevsimler, gün uzunluğu, ışık, su, toprak gibi cansız faktörlerden etkilenir. Örneğin, gün uzunluğuna, fotoperiyot, bağlı olarak bitkilerin çiçeklenmesi veya yaprak dökmesi, bazı hayvanların kış uykusuna yatması, göç etmesi ve yağ depolaması. Gelgit olaylarının yaşandığı bölgelerde deniz suyunun çekilmesiyle canlıların yuvalarından çıkıp beslenmesi. Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının ışığa yönelerek denize ulaşabilmeleri gibi durumlar canlı cansız etkileşimlerindendir. Siz de günlük yaşamdan canlı ve cansızlar arasındaki etkileşimlere ilişkin gözlemlerinizi örnekler vererek arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 101. sayfasında yer alan Ekosistemin Cansız ve Canlı Bileşenleri adlı etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Etkinlik sonunda sizden bir zihin haritası hazırlamanız beklenmektedir. Hazırlayacağınız zihin haritası öğretmeniniz tarafından hazırlanacak, puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. Yakın çevrenizde bulunan okul bahçesi, park, kent ormanı, botanik bahçesi gibi bir ekosistemde gözlem yapınız. Örneğin, yakın çevremizde bulunan okul bahçesi, kent park, Aydın Arat Parkı'nda gözlem yapılabilir. Gözlemlediğiniz ekosistemin cansız ve canlı bileşenlerini gözlem formuna kaydediniz. Gözlem formunu örnektekine benzer şekilde doldurabilirsiniz. Kendi özgün gözlemlerinizi kaydedin lütfen. Gözlemleriniz sonucunda elde ettiğiniz verilerden yola çıkarak, ekosistemin cansız ve canlı bileşenleri arasındaki ilişkileri belirleyip açıklayınız. Bitkiler güneş ışığını kullanarak fotosentez yapar ve besin üretir. Böcekler ve kuşlar bitkilerle veya diğer canlılarla beslenir. Topraktaki ayrıştırıcılar ölü canlıları parçalayarak toprağın mineral bakımından zenginleşmesini sağlar. Bu mineraller bitkiler tarafından tekrar kullanılır. Böylece madde döngüsü gerçekleşir.
Şimdi kare kod ile verilen videoyu izleyelim. Ekosistemin bileşenleri. Belirli bir bölgede yaşayan canlıların çevreleriyle aralarındaki ilişkiler ekosistemi oluşturur. Ekosistemler farklı büyüklüklerde olabilir. Ekosistem, cansız, abiyotik ve canlı, biyotik bileşenlerden oluşur. Ekosistemin cansız bileşenleri. Ekosistemin cansız bileşenleri, canlıların yaşamlarını devam ettirebilecekleri çevresel koşullardır. İklim. İklim, ışık, sıcaklık, yağış, rüzgar ve nem gibi unsurlardan etkilenir. İklim koşulları ekosistemdeki canlıların dağılışını ve etkinliklerini belirler. Işık, fotoototrof canlılar güneş ışığını kullanarak besin üretir. Işığın şiddeti fotosentezi etkiler. Ayrıca ışığın süresi canlıların mevsimsel ve biyolojik ritimlerinin oluşmasını etkiler. Sıcaklık. Sıcaklık, organizma çeşitliliği ve sürdürülebilir yaşam için kritiktir. Protein ve enzimlerin çalışmasını etkileyerek canlıların ideal sıcaklık aralığında yaşamalarını sağlar. Su, canlılar metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek için suya ihtiyaç duyar. Birçok canlı su kaybına karşı çeşitli adaptasyonlar geliştirmiştir. Develer su kaybına karşı yağ depolar. Kaktüslerin gövdesi su depolamak için kalın ve etlidir. Su kaybını azaltmak için kaktüslerin yaprakları diken şeklindedir. Toprak. Toprak pek çok hayvan, bitki ve mikroorganizma için yaşam alanıdır. Bitkiler kökleriyle topraktan su ve mineral alır. pH. Her canlı yaşamını devam ettirebilmek için belirli bir pH aralığına ihtiyaç duyar. Ekosistemin canlı bileşenleri. Ekosistemin canlı bileşenleri işlevlerine göre üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 gruba ayrılır. Üreticiler, tüketici canlılar için doğrudan ya da dolaylı olarak besin kaynağı oldukları için ekosistemde önemli role sahiptir. Ayrıca fotosentez yapan üreticiler, atmosferin karbondioksit ve oksijen dengesini sağlar. Tüketiciler, ekosistemdeki madde aktarımını sağlar. Heterotrof olan ayrıştırıcılar, salgıladıkları sindirim enzimleriyle ölü organizmaları ve organik atıkları daha basit maddelere parçalar. Bu sayede ayrıştırılan maddeleri diğer canlıların kullanabileceği hale getirerek doğaya geri kazandırır. Bu süreç, madde döngüsünün devamlılığı için büyük önem taşır. İzlediğiniz videodan yola çıkarak ekosistemin bir bileşeninin ortadan kalkması durumunda ekosistemin kendisinin ve diğer ekosistemlerin bu durumdan nasıl etkileneceğini tahmin ediniz. Videodan yola çıkarak ekosistemdeki bir bileşenin ortadan kalkması ekosistemin dengesini bozar. Örneğin bitkiler yok olursa otçul canlılar besinsiz kalır. Ardından etçiller de olumsuz etkilenir. Bu durum yalnızca o ekosistemi değil, diğer ekosistemleri de dolaylı olarak etkiler. Ekosistemi oluşturan bileşenler arasındaki etkileşimin ekosistemin işleyişi üzerindeki etkisini açıklayınız. Ekosistemdeki canlı ve cansız bileşenler arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bu etkileşim sayesinde enerji akışı ve madde döngüsü sağlanır. Bileşenlerden birinin zarar görmesi ekosistemin işleyişini olumsuz etkiler ve ekolojik denge bozulur. Ekosistemin cansız ve canlı bileşenleriyle bu bileşenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla bireysel olarak zihin haritası oluşturunuz. Zihin haritasını çeşitli uygulamalar aracılığıyla dijital olarak hazırlayabilirsiniz. Sizlere fikir vermesi için verilen örnek zihin haritalarını inceleyiniz. Ekosistemin bileşenleri, canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen, araştıran bilim dalına ekoloji adı verilir. İnsanlar tarih boyunca günlük yaşamlarını sürdürebilmek için ekoloji bilimiyle iç içe olmuştur. Ekoloji araştırmaları, bireysel organizmalardan gezegene kadar farklı hiyerarşik boyutlarda yapılmaktadır. Örneğin organizma ekolojisi, popülasyon ekolojisi, komünite ekolojisi, ekosistem ekolojisi ve küresel ekoloji, ekolojinin farklı boyutlardaki çalışma alanlarını oluşturur. Belirli bir bölgedeki canlı topluluklarının tamamı ve bu canlıların etkileşim halinde olduğu cansız çevre ekosistem olarak adlandırılır. Ekosistemler, varlıklarını sürdürebilmek için gerekli olan cansız, yani abiyotik ve canlı, yani biyotik, tüm bileşenleri içeren birimlerdir. Bir ekosistemdeki cansız ve canlı bileşenler birbirinden ayrılmaz bir bütünü oluşturur. Ekosistemi oluşturan cansız bileşenler, ışık, sıcaklık gibi iklim elemanları ile su,
pH ve topraktır. Ekosistemi oluşturan canlı bileşenler işlevlerine göre üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır. Ekosistemlerde cansız ve canlı ögeler birbirine besin zinciri ve madde döngüleriyle bağlıdır. Ekosistemin cansız bileşenleri, iklim herhangi bir bölgede uzun yıllar hüküm süren hava koşullarının ortalamasına denir. İklim canlıları etkileyen bir faktördür. Işık, sıcaklık, yağış, rüzgar, nem gibi fiziksel faktörler iklimi oluşturan temel unsurlardır. Ayrıca volkanik faaliyetler, deniz seviyesi yüksekliği, ekvatora uzaklık, yer şekilleri, denize uzaklık gibi faktörler iklimin oluşmasında etkilidir. İklim koşulları ekosistemdeki canlıların dağılışını ve etkinliklerini belirler. Her ekosistemde bulunduğu iklim kuşağına uyum sağlamış canlılar görülür. Örneğin Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda bu iklime uyum sağlamış bitkileri görmek mümkündür. Işık, ekosistemdeki canlıları etkileyen önemli bir bileşendir. Bitkiler ve bazı mikroorganizmalar, fotosentez yaparak güneş ışığını besin üretmek için kullanır. Bu sayede ekosistemdeki canlılara enerji sağlayan besin zinciri başlar. Işığın şiddeti, dalga boyu ve süresi, canlıların gelişimini, üremesini ve davranışlarını etkiler. Bitkiler, yeterli ışık olmadığında fotosentez yapamaz ve bitkilerin büyümeleri yavaşlar. Ayrıca bitkilerin çiçek açma zamanında gün uzunluğu etkilidir. Bitki gelişimi üzerinde ışıklanma süresi gibi ışık yoğunluğu da etkilidir. Bazı bitkiler yoğun ışıkta, bazıları da gölgede gelişir. Işık hayvan davranışlarında da etkilidir. Günlerin uzaması veya kısalması, kuşların göç etmesine, bazı hayvanların kış uykusuna yatmasına ve üreme dönemlerinin başlamasına neden olabilir. Sıcaklık, canlıların biyolojik süreçleri üzerinde önemli bir bileşendir. Canlıların çoğunluğu, metabolik faaliyetlerini belirli bir sıcaklık aralığında sürdürebilir. Bunun başlıca nedeni, proteinler ve enzimlerin etkin çalışabilmesinin doğrudan sıcaklıkla ilişkili olmasıdır. Farklı sıcaklık değerlerinde yaşayabilen canlılar bulundukları ortama uyum sağlamışlardır. Örneğin çöle özgü bitkilerden kaktüsler, 50 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanacak şekilde çöle uyum sağlamışlardır. Çöl tilkisi ile kutup tilkisinin kulak, kuyruk, burun gibi vücut çıkıntılarının büyüklükleri ve kürk renkleri yaşadıkları ortama uyum sağlayacak şekilde farklılık gösterir. Ayrıca çöl yaşamına uyum sağlayan develer, vücut sıcaklıklarını çevre koşullarına göre esnek bir şekilde ayarlayarak terlemeyi minimuma indirir. Bu sayede, su kaybını en aza indirerek uzun süre susuz kalabilir. Su canlı yaşamının devamlılığı için gerekli olan önemli bir bileşendir. Belirli bir bölgedeki su miktarı, o alandaki canlıların dağılışını ve sayısını doğrudan etkiler. Su kaynakları zengin olan bölgelerde canlı çeşitliliği daha fazladır. Madde taşınması, sindirim, fotosentez, boşaltım, solunum, vücut sıcaklığının ayarlanması, enzimlerin çalışması gibi pek çok hayati olayda su gereklidir. Su miktarı belirli bir seviyenin altına düştüğünde enzimler yeterli şekilde çalışamaz. Bu nedenle özellikle kurak ortamlarda yaşayan canlılar için su, sınırlayıcı bir bileşendir. Ancak çöl gibi kurak ortamlarda yaşayan canlılar, su kaybını azaltacak yapılar ve özelliklerle ortama uyum sağlamıştır. Sarı sabır bitkisinin yapraklarında su depolaması, kanguru sıçanının su içmeden kuru tohumlarla beslenerek uzun süre hayatta kalabilmesi buna örnektir. Toprak, ekosistemlerin temel bileşenlerinden biridir ve hayvan, bitki, mikroorganizma gibi pek çok canlı için yaşam alanıdır. Örneğin köstebek, gelincik, solucan gibi hayvanlar toprakta barınırken bitkiler, kökleriyle toprağa tutunarak ondan su ve mineral alır. Toprak, organik ve inorganik maddeler, su ve hava içerir. Bu bileşenler canlıların dağılışı ve ekosistemlerin işleyişi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Toprağın organik kısmı, mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılan humus ve çürüyen organik maddelerden oluşur. İnorganik kısmı ise minerallerden meydana gelir. pH canlıların biyolojik süreçlerini etkileyen önemli bir faktördür. Her canlının yaşayabileceği optimum bir pH değeri vardır. Bu nedenle, canlıların bulundukları ortamın pH değeri yaşamsal bir öneme sahiptir. Kirlilik, tarımsal atıklar, kanalizasyon atıkları, asit yağmurları gibi faktörler, deniz, göl, akarsu ve toprakta pH değerinde değişikliklere yol açabilir. Bu durum, sucul ve karasal ekosistemlerde yaşayan pek çok canlının yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Ekosistemin canlı bileşenleri, ekosistemi oluşturan canlı bileşenler işlevlerine göre üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 gruba ayrılır.
Evet sevgili gençler, üreticiler ototrof organizmalardır. Bu canlılarda besin üretimi fotosentez veya kemosentezle gerçekleşir. Böylece hem kendilerine hem de ekosistemin diğer canlı bileşenlerine besin zinciri yoluyla besin sağlanmış olur. Karasal ekosistemlerde bitkiler, sucul ekosistemlerde ise algler ve siyanobakteriler üreticilerdir. Derin deniz dipleri, bataklıklar gibi ekosistemlerin üretici canlıları ise genellikle kemosentetik bakteriler ve arkelerdir. Evet, tüketiciler heterotrof organizmalardır. Bu canlılar besinlerini kendileri üretmez, dış ortamdan hazır olarak alır. Çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl tilki tüketicilere örnektir. Ayrıştırıcılar, saprotrof canlılar, organik maddeleri inorganik maddelere dönüştüren bakteriler, mantarlar gibi heterotrof organizmalardır. Bu canlılar, bitki ve hayvanların atıklarını parçalayarak besin elde eder. Aynı zamanda bu süreçte üretici canlıların ihtiyaç duyduğu inorganik maddelerin döngüsü de sağlanmış olur. Böylece ekosistemlerdeki madde sürekliliği korunur. Ekosistemdeki cansız ve canlı bileşenler arasındaki etkileşimler, ekosistemin devamlılığı ve yaşamın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu bileşenlerden birinin ortadan kalkması, ekosistemdeki dengeyi bozar ve olumsuz sonuçlar doğurur. Örneğin ayrıştırıcılar olmadığında organik maddeler ayrıştırılamaz ve üreticiler gerekli inorganik maddelere ulaşamaz. Bu durumda yeni organik madde üretimi durur ve ekosistemde yaşam sona erer. Bu nedenle ayrıştırıcılar, ekosistemlerin işleyişi için büyük öneme sahiptir. Katılımınız için teşekkür ederim.